Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel yazlık üstün çalışmasından bahsedeceğim. Birlikte yapacağız arkadaşlar. Ben yaparken çok keyif aldım. Çok farklı bir model. Bir de üstü o kadar çok şık duruyor ki gerçekten bir gün içinde hemen bitirebileceğiniz kolay bir üst arkadaşlar. Size tüm detaylarıyla elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sizleri çok bekletmeden hemen yapılışına başlayalım. Ben böyle bir ip tercih ettim arkadaşlar. Böyle rengarenk geliyor. Bu tonlarda tercih ettim. İpim çok da ince bir ip değil ve koton ip arkadaşlar. Hemen onu belirteyim. Tığ numaramsa 4 milim. Siz ipinize göre ayarlarsanız daha iyi olacaktır. Bir de küçük bir makasımız var. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar 15 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. Çok da sıkı yapmayalım bu kısmını. 6 7. Ben tamamlayayım. Burada 15 zincirimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine doluyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4 5. 6.'nın tepesine. Hatta şöyle biraz yakınlaştırayım. Daha iyi görebilmeniz için. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6.'nın tepesine batıyorum. Buradan ipimi çıkardım. Buraya hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerini doladım. Aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Araya bir iki zincir çektim. Üzerini doladım. Yine aynı boşluğun içerisine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi üzerini doladım. Ara zincir çekmiyorum. 1 2 üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerini doladım. 1 2 1 2 üçüncünün tepesine bir, yan tarafına bir tane daha 2, ortasına 2 zincir, yine aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi yine zincir çekmiyorum. Sayıyorum. 1 2 üçüncünün tepesine arkadaşlar, burada ipimi geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Bu bizim başlangıç yerimiz arkadaşlar. Şimdi bir üste çıkacağız. Hemen 1 2 3 zincirle üste çıktım. Çevirdim. Üzerini dolayıp şu orta yerlerine çalışacağız. Hemen buraya yine yuvamızı oluşturuyorum. Ortaya 2 zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum yan tarafına. Şimdi şu orta yerine geldik. Bu orta yerini nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle üzerini doluyorum tığımın. Bunu belinden alıyorum. Buradan alıp ikili trabzanımı oluşturdum. Aynı lastik yaptığımızda yaptığımız uygulama gibi. Hemen diğer tepe noktamıza, yani boşluğumuza battım. Yine buraya yuvamı oluşturuyorum. Araya 2 zincir, tekrar yuvamı oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi tam köşeye geldik. Burada 3 tane bu sonuncu zincirimizin tepesine batacağım arkadaşlar. Burada 6 zincirimiz vardı normalde. Onun tepesine batacağım. Yani sonuncu yaptığımız şurası, sonuncu yaptığımız zincirin tepesine battım. Burada 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Döndürüyorum. Boşluğumu
doldurmaya başladım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir araya, yine 2 tane ikili trabzan yaparak yuvamı oluşturuyorum. Şimdi burada önemli olan bu ters oldu. Şimdi bu ters tarafına geldi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bunu alttan alacağız. Yani bu çizgiyi biz devam ettireceğiz. Eğer alta düştüyse alttan alacağız. Üstte ise üstten alacağız. Yani şimdi bunu tığımı alıp bunu alttan geçirip gövdesinden tutup buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde ortaya çıkıyor. Tekrar zincir yok arada. Yuvamı oluşturuyorum buraya. İki tane ikili trabzan araya 2 zincir ve yine 2 tane ikili trabzan. Son noktaya gelince de burada yaptığımız 3 zincirin üçüncüsüne, yani tam şuraya batıyorum arkadaşlar. Buradan bakın üçüncüsünün tepesine batıyorum. Buraya hemen ikili trabzanımı oluşturuyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın bu terse bu şekilde, düzü ise bu şekilde arkadaşlar. Bu bizim omuz başlarımız olacak. Şimdi burada biz 3 tane yaptık. Ben 3 tane daha yapıp gezeceğim. Orada arttırmaya başlayacağız. Bakın arkadaşlar, bu hani lastik gibi yaptığımız yer ne zaman üste geliyorsa üstten alıyoruz, alta geliyorsa alttan alıyoruz. Beline dolayıp buraya ikili trabzanımızı hemen yapıyoruz. Onu da hemen geçeyim özet olarak. Çünkü kafanız karışmasın diye. Alttaysa alttan, üstteyse üstten alıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi 6 sıramı tamamlayayım. Sonra devam edelim. 6 sıramı da tamamladım arkadaşlar burada. Şimdi artırmaya başlayacağız. Burada ne yapıyorum? Yine 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Döndürdüm. Buraya yine yuvamı yapıyorum. Burada değişen bir şey yok. Şu orta kısmına gelince aslında değişecek. Evet, geldik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bunlar altta kaldı. Bakın alt tarafta. Buradan alıyorum. Yine beline doladım ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Üzerini doladım. Yine aynı yere. Bakın yine aynı yere. Aynı yere bir tane daha yaptım. Onu da tersten yaptım. Yani burada bir V'miz oldu aslında. V şeklinde burada görünüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerini doladım. Bu sırada bunu yapıyoruz. Yani sadece şu orta yerimiz değişiyor ve o da bizim arttırma noktamız olacak. Yine tekrar ikili trabzanlarımı yaparak yuvamı oluşturuyorum. Sonrasında yine köşe kısmına geldik. Şu döndüğümüz noktanın üçüncü yerine hemen batıp buraya ikili trabzanımı oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Döndürdüm. Burada ne yapıyorum? Direkt yine yuvamı yapıyorum. Şu orta kısımları bizim için önemli. 2 zincir, 1 ve 2. Şimdi tam ortaya geldik arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Burada bakın şimdi üzerini doladım. Burada bir tane ve burada bir tane tersten, yani almamız gereken, lastik gibi almamız gereken yer var. Şimdi buradan hemen bu üst tarafa denk geliyor. Üstten bunu alıyorum. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Üzerini doladım. Burada V'mizin tam orta yeri var. Bakın. Şurası. Buraya içerisine battım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Araya 1,
2 zincir çektim. Üzerini doladım. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha yaptım. Bakın V'nin üstüne bir tane daha V yapmış oldum. Şimdi üzerini doluyorum. Yan taraftaki tersten almam gereken yeri alıyorum belinden ve buraya da uyguladım. Üzerini doladım. Kafanız karışması, gerçekten burası hani karışık gibi duruyor ama hiç değil aslında. Sonrasında zaten buraya da tekrar aynı yuvamızı oluşturuyoruz. Şimdi bir üste çıkacağız. Onu da size hemen hızlıca göstereceğim. Bakın bu yine aynı yere battım. 3. trabzan tepesine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bakın göstereyim hemen. Aslında burada biz bu sayılarımızı 3'e çıkartmış olduk. Buraya bir tane V, zaten lastik çalışması yapar gibi yapıp şuraya kadar, sonra bu Y şeklinde ayrılıyor ya da V şeklinde ayrılıyor. Şimdi bu sıramızda bunları normal bir şekilde getireceğiz arkadaşlar artık. Bakın şöyle biraz uzaktan göstermek gerekirse şöyle de görebilirsiniz. Şimdi bir üste çıkalım, hemen burada artık normale getirelim. Üzerini doladım. Buraya yine yuvamı oluşturuyorum. Araya 2 zincir ve yine 2 tane ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar bakın, bu tarafa denk geliyor. Bizim yaptığımız tersten yerimiz. Üzerini doluyorum. Bunu alttan alıyorum arkadaşlar. Çünkü alt tarafa geliyor bu sefer. İkili trabzanımı yaptım. Üzerini doladım. Bakın burada bizim V şeklinde yapıp arttırdığımız yer. Buraya batıyorum. Buraya da 2 tane ikili trabzan, artık normalleştiriyoruz. Üzerini doladım ve tekrar 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi üzerini doladım. Bakın burada yine o lastik çalışması yaptığımız gibi yerimiz var. O da alt tarafa denk geliyor. Hemen onu alttan alıyorum. Ve 2 trabzanımı yaptım. Üzerini doladım. Ve burası normal bildiğimiz bir şekilde yuvamız. Onu da normal şekilde yapıyoruz. Şimdi burada yine üzerini doladım. Üçüncüsünün tepesine batıp burada bunları bitirdim. Şimdi 3 zincir çektim ve yukarı çıktım arkadaşlar. Bakın artmaya başladı. Burada da biz 3. bir yuva açmış olduk aslında. Burada 3. bir yuva açmış olduk aslında ve bu bizim arttırma yerimiz olacak. Şimdi onu da size göstereceğim. Bunu ilerleteceğiz. Kendi boyumuza göre nasıl ayarlarız? Şöyle biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu sıranın aynısını bir kat daha geçiyorum. Bu sıranın aynısını bir kat daha geçiyorum. Ondan sonraki sırada da artırma yapacağız. Her sırada bir kere arttırıp bir kere de normal geçeceğiz üzerinden. Ben şimdi burasını bitireyim. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde tekrarladık. Yani bu yaptığımız yerin aynısını yaptık. Bunu tekrarladık. Şimdi burada 3 zincirimi çektim. Artık arttırmalara geçiyoruz. Burada üzerini doluyorum. Bakın burada ilk, yani bu yuvarlağımızın burada 2 tane bizim trabzanımız var. Biraz yaklaştırayım. Burada 2 tane trabzanımız var. Bunun tepesine batacağız. Sonuncusunun yani. Buraya batıyorum. Buraya kafasına bir tane ikili trabzan yaptım. Yuvamızın içerisi değişmiyor. Yuvamızın içerisine 2 tane ikili trabzan. Araya yine 2 zincir.
Ve yine 2 tane dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar burada hemen yan tarafındaki trabzanımızın tepesine bir tane. Bu bir. Yine aynı şekilde bu alttansa alttan, üsttense alt üstten şekilde alıyoruz. Bu lastik gibi yaptığımız yere. Buraya da yaptık ikili trabzanımızı ve yine buraya geldik. Burada sonuncu, yani şu boşluğun hemen yan tarafındaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bu tepe noktaları, yani boşluklarımızın içerisi değişmiyor. Arttırmaları sadece yan tarafındakinden yapıyoruz. 2 zincir ve yine 2 tane ikili trabzan ve yine hemen yan tarafındaki bu trabzanımızın tepesi. Burada birinci arttırmamız bu bizim. Yine bunu alttan alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Yan tarafta bunun sonuncusuna batıyoruz. Burada arttırma, bu ilk bir, bu bir. Boşluklar içi dediğim gibi değişmiyor. 2 tane de sabit kalıyor. Çünkü bundan sonra hep arttıracağız ve boşluklarımızın içi hep 2 olarak kalacak arkadaşlar. Bakın şimdi bu sonuncuyu da alıyorum. Çünkü arttırma yapıyoruz burada. Birinci bu. Şimdi de şurada hemen 3. zincirimin tepesine batıp 2 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndürdüm. Burada arttırma uyguladık. Şimdi bu sıraya aynısını yapacağız. Hiç değişmeyecek. Yani bir sıra arttırma yapıp ikinci sırada tekrarı. Yani hiç arttırma olmaksızın. Yani nasıl? Direkt 2 trabzana geçmeden direkt aynı az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir taneyi buradan doldurup 2 taneyi de içeriden. Yani bir. Burada birde kalıyoruz. Araya 2 zincir. Bakın şuraları da göstereyim size. Çünkü bunlar önemli. Eğer yapmak istiyorsanız atlamadan yapmanızı tavsiye ederim. Bakın ilk sırada bir taneydi. Yine bir tane yapıyoruz. Bunu buradan alıp bunu buraya uyguluyoruz. Bir taneydi. Bu sıranın aynısı. Burada nasıl ki sadece bir tane arttırma ile yaptık. Burada da aynı şekilde bir tane. Eğer 2 tane arttırmış olsaydık ikinci sırada yapacağız. İkinci sıranın ikincisinde de yine 2 tane yapacaktık. 3'te 3, sonra tekrar aynı. Yani bunu şey olarak yapmıyoruz. 2, 3, 4 diye gitmiyor. Ve boşluklarımızın içi her seferinde 2 tane doluyor. Onların içi değişmiyor arkadaşlar. Buralara gelince de zaten onlar kendini belli ediyor. Onları hemen belinden dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi şu son sıramı da yapayım. 1 ve 2, araya 2 zincir. Sadece bu yuvalarımızın içerisinde zincir var arkadaşlar. Diğer yerlerimizde yok. Şimdi sonuncuya şuradan batıyorum, bakın. Bunu 3'e çıkartmış olduk. 2'yi de 3'e çıkartmış olduk. Bu sıranın tekrarı aslında. Şimdi yine şuradan batıyorum zincirime. 3. zincirin tepesine 2 trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektik ve yukarı çıktık. Bakın. Artık bu sıramız bizim arttırma sıramız. Bu Y şeklinde de geliyor. Görünüyor zaten. Şimdi biz bunu arttırmaya devam edeceğiz. Onu da hemen belirteyim. Bu bizim omuzumuz arkadaşlar. Kendi bedeninizi nasıl uygularsanız onu da söyleyeceğim şimdi size. Çünkü bu arttırma yerleri bizim için önemli. Bu bizim omuzumuzun bir tarafı sadece. Ve bunu sadece omuzunuzdan ya da bir üstünüzden tuttuğunuz zaman bunun yakasının ne kadar açık olduğunu görmek istiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. Bir tane arttırma, bir tane tekrar sıra. Her seferinde aynı. Mesela şimdi burada bir tane yaptık. Bir tane de aynısını yaptık. Şimdi 2 tane yapacağız arkadaşlar. Burada 2 tane trabzan tepesini doldurup buraya yuvamızı yapacağız.
Sonrasındaki sıradaysa yine aynı şekilde ilerleyecek. Sonra 3, sonra 4 diye, ama bunları tekrarlı. Yani bir sırayı yapıyorsak ikinci sırası da tekrarlı olacak. Şimdi burada yine ben arttırmaya devam ediyorum. Bunu kendi vücuduma göre yapıyorum. Ben 36 bedenim. Eğer siz de yapmak isterseniz ve aynı kalınlıkta bir ip kullanırsanız benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz arttırmalarınızı. Yoksa daha fazla yapabilirsiniz. Yani arttırmayı devam ettirerek. Şimdi burada ne yaptık? Biz bir tane yaptık değil mi? Şimdi ikinci. Bakın 1 ve 2. İkinciye batıyorum burada. İkili trabzanımı yaptım. Üzerini doladım. Hemen yan taraftakine. Burada 2 tane arttırmış oluruz. Bakın. Üzerini doluyorum. Yuvamız değişmiyor dediğim gibi. Buraya 2 tane ikili trabzanımızı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şimdi ikinci sıradayız. Yani biz ikinci arttırmadayız daha doğrusu. Hemen yan taraftaki trabzan tepesine, tekrar yan taraftaki trabzan tepesine, sonra alt taraftan beline dolayıp bunu alıyoruz. Ve yine bakın. Yine aynı yere geldik. Burada 2 tane arttırıyoruz bu sıramızda. 1 ve 2. Boşluğumuz aynı. Araya 2 zincir. Yan tarafına 2 tane dolduruyoruz. 1 ve 2. Yine yan taraftan batıyorum. Bunu belinden dolayıp aldım. 1 ve 2. Hemen yuvamı oluşturacağım. 2 tane de orta boşluğumuza, araya da 2 zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzanımızı boşluğumuzla dolduruyoruz. Yan tarafına da hemen 1 ve 2 üzerini doluyorum. Üçüncüsünün tepesine batacağım arkadaşlar. Şuradan hop, buradan batıp pardon, buraya da 2 trabzanımı yaptım. Bakın arkadaşlar, şimdi size göstereceğim nasıl arttığını. Zaten görünür bir şekilde fark ediyor. Bu bizim omuz tarafımız. Biraz şöyle uzaklaştırayım daha iyi görmeniz için. Bu bizim omuz tarafımız. Bu şekilde dediğim gibi omuzunuzdan ya da bir üstünüzden denerseniz bunu böyle koyarsanız üstüne. Çünkü burası bizim yaka kısmımız olacak. Çok fazla açık olmasını istiyorsanız devam ettirebilirsiniz. Eğer ipiniz daha ince bir ipse arkadaşlar. Şimdi biz burada 2'deyiz zaten. 2 tane arttırıyoruz. Bundan sonraki sıra aynısı olacak. Yani 2 tane arttıracağız. Sonrasında 3 tane, yine 3 tane. Sonrasında 4 tane, 4 tane. Bu sizin genişliğiniz, hani daha çok göğüs bölgenizle alakalı arkadaşlar. Bunu sadece üzerinizde tuttuğunuz zaman normalde bu sizin göğüs kısmının üst tarafı oluyor. Bu tarafı göğüs kısmınızın üst tarafı olacak arkadaşlar. Bu benim için ideal bir sayı. Ben şimdi bunu size santimetresinde vereyim. Bakın şu omuz kısmına gelen kısmımız, yani 6 tane sıra yaptığımız yeri ölçüyorum. Burası 8-9 gibi, 8-9 gibi. Boyunu ölçersek şuradan tutuyorum hemen. Boyu da 23 arkadaşlar. 23 santimetreye denk geliyor. Onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burasını da ölçersek şöyle biraz açalım. Onu da şuradan tutarsak 17, 18, 17 santimetre arkadaşlar. Bu da bu şekilde de size sayısını vermiş olayım. Şimdi bu benim için ideal.
benim için yeterli. Şimdi bunu arka tarafına çalışacağız. Ben şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi bunun arka tarafına çalışacağız biz. Şurasına çalışacağız. Yani hani ekleme, dikme falan değil. Direkt dikişsiz bir şekilde buraya bunu monte yapacağız arkadaşlar. Evet, bir tane başlangıç zinciri yaptım. Bunu isterseniz direkt böyle batıp bağlayabilirsiniz ya da arkadan da çekebilirsiniz. Bu son yaptığımız yere batıyorum. Bakın buradan batıyorum. Buradan ipimi aldım. Bunu buraya sabitledim. Şimdi 1-2 zincir çektim üzerine. Üzerini doladım. Bakın şuradaki bizim boşluğumuz var. Bunun içerisine yuvamı oluşturuyorum. Yani ters tarafına yapmış oluyoruz aslında. 1-2 zincir. Yine aynı yere 1 ve 2 doluyorum. Bakın burada hemen dış tarafta görünüyor zaten. Bunu alıp belinden dolayıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Buraya geçince burada da bakın bu yaptığımız yuvanın tam şu göbeği. Hepsi görünüyor zaten. Buraya da hemen yuvamı oluşturuyorum. 2 araya 1-2 zincir ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzanımı yapıp tığımın üzerine dolayıp şu kısmı batacağız arkadaşlar. Bu bizim başladığımız yer. Bakın. Bu başladığımız yere batıyorum. Buradan ipimi alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Şunu da biraz sıklayalım. Yine 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Doladım. Şimdi az önce yaptıklarımızın aynısını burada yapacağız arkadaşlar. Az önce 6 sıra yaptık. Şimdi burada yine 6 sıra böyle bu şekilde yapacağız. Bakın. Üzerine doluyorum. Bakın bu sefer alta geldi bu. Bunu alttan alıyorum. Az öncekinin aynısı yani. Hiç değişen bir şey olmayacak. 1-2 zincir. Buradan 6 sıra yapacağız. Sonra da arttırmasını yapacağız. Aynı az önce olduğu gibi. Arttırma kısmını da zaten gördük nasıl yapıldığını. 6. sıranın sonunda 7. sıramıza başladığımızda tam göbek kısmını 2 tane yaparak 1 2 3 zincir çeviriyorum. Şu kısmını da yapayım. 2 tane zincir, 1 ve 2. Bakın hemen göstereyim size. Bu bizim askı tarafımız. Biz şimdi burada bu tarafa yaptığımız şeylerin aynısını bu tarafta yapacağız. Yani burada 6 sıra gideceğiz arkadaşlar. 7. sırada bu V'yi oluşturacağız. Aynı burada yaptığımız gibi. Tekrar etmenin anlamı yok diye düşünüyorum. Bunun aynısını yapalım. Bu şekilde bitirelim. Evet, bu parçamı dediğim gibi burasını ilk önce yaptık. Sonra buradan başlayıp tekrar aynı işlemleri bu taraf içinde yaptık. Şu an ben burada 2 arttırmam var arkadaşlar. 2 arttırma ve 2 tane dolgu. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi şunu belirteceğim. Bu 2 arttırma tek sıra. Yani bunun tekrarı birleştirdikten sonra yapacağım. Şimdi şunu hemen söyleyeyim size. Bu eğer ipinizi daha ince bir ip kullanıyorsanız bu 2 arttırma olmaz. 3 arttırma, 4 arttırma olur. Ama sadece bir tek eşini yapacağız. Bağladıktan sonra ikinci eşini yapacağız. Yoksa yani bunu diyelim ki daha büyük bir bedensiniz.
O zaman burada ben 2 artırma yaptığım gibi değil de mesela 3 ya da 4. artırma diyelim. Bunu şuraya tekrar geliyorsunuz. Bu sefer 3 tanesini doldurup bu şekilde gelip ikinci sırasının tekrarını yapıyorsunuz. Sonra tekrar gelip dördüncü, yani 4 tane artırma yapıyorsunuz. Yani 4 tane başı dolduruyorsunuz. Sonrasında tekrar aynısını yapıyorsunuz. Ya da işte benim gibi şu an ben ikinci artırmadayım. Bu benim için ideal bir sayı. Dediğim gibi aynı kalınlıkta bir ip kullanıyorsanız 36 beden için uyumlu arkadaşlar. Şimdi hatta bu parçadan 2 tane yapacağız. 2 tane hazırlayacağız. Şuradan tutup katladığımız zaman da bizim omuz kısmımız ortaya çıkmış olacak. Bakın şimdi ben diğer parçamı da tamamladım, bitirdim. Bunun ipini kesmedim arkadaşlar. Çünkü bunları birbirine bağlayacağız. Bakın bu şekilde bluzumuzun, yani üstümüzün şekli ortaya çıkıyor. Bu omuz başlarımız, bu da göğüs tarafına inen tarafı. Sonra bunu indireceğiz. Sonra azaltmaya başlayacağız. Azaltacağız arkadaşlar. Hatta size şöyle hemen göstereyim. Başta söylemiştim, hani eğer isterseniz bir üstünüze de ölçebilirsiniz. Ne zaman durmanız gerektiğini buradan öğrenebilirsiniz. Bu benim yaptığım başka bluzlardan biri. Bunun da videosu var. Bunu şimdi böyle direkt tam omuz başlarının hizasına koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu da diğer omuz başına koyuyorum. Bir de bunu öreceğiz tabii ki. Şu an bunlar tam denk geliyor arkadaşlar. Denk geliyor. Yani ben burada yeterince zaten sayı yapmışım. Şimdi ikinci sırasını birleştirerek devam edeceğiz. Sonra azaltmaya başlayacağız. Ya da eğer nasıl söylenir, daha iri ise göğüs bölgeniz, o sıraları 2'şer kat daha arttırabilirsiniz. Onu da hemen geçeyim özet olarak. Ve ben bunun da size şöyle baktığımız zaman kaç santimetre durduğunu hemen söyleyeyim. Şuradan tutuyorum arkadaşlar. 39, 38, 39 daha doğrusu. 39, 40 gibi. Bu bizim için yeterli. Bir de hani şöyle, bu ipim biraz kalın olduğu için birazcık da esneme de yapıyor. Bunu ütülediğimiz zaman zaten otomatik olarak biraz daha büyümüş olacaktır. Arkadan ütülemeyi planlıyorum tabii ki. Şimdi bunları ikisini birleştirmesinde sıra arkadaşlar. Bakın. Bir de şöyle görün istedim. Şimdi bunların ikisini birleştireceğiz. Bu ipimizi kopartmadım. Özellikle buradan devam ettirebilmek için. Bakın şimdi bunları ters çeviriyorum. Bu şekilde. Bu ipimi geçiriyorum burada. Bunları birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz da yaklaştıralım. Şimdi burada kaldık. Burada 1, 2, 3.'ünün tepesine buradan batıyorum arkadaşlar. Buradaki bizim diğer parçamızın 3 zincirlik olan yeri. Buradan bir tane kaydırma yaptım. Bunları birbirine bağladım. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerini doladım. Bu sırada sadece bir tek sıra artırma yapmıştık. O da 2 kereydi. Şimdi burada ne yapıyoruz? İkinci, yani artırma sıramızın tekrarını uyguluyoruz. Yani burada 1, 2. Tekrar arkadaşlar. 2 tane yapıyorum. Üzeri doladım. Boşluğumuzu 2'şer tane, araya 2 zincir ve yine 2 tane boşluğa olarak dolduruyorum. Yan tarafını hemen geçiyorum. Bakın. 1 şurası ve 2. Olduğu gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Burada. Burası üst tarafımız. Bunun beline doluyoruz. Bunu burada 2 trabzanımızı yapıyoruz. Biraz sıkı yapayım. Şuraya biraz bol oldu.
hemen onların yerleri zaten belirgin. Üzerini doluyorum. Şimdi tekrar ya olduğu gibi 2 tane şu kenardan 1 2 1 2 ikinciyi alıyorum sadece. Burada 2 arttırmanın geçtiğimiz sıranın tekrarı. 2 araya 2 zincir, arkadaşlar ben şu kısma gelene kadar devam edeyim çünkü burası bildiğiniz gibi devam ediyor. Buradan diğer parçayı nasıl birleştiririz onu göstereceğim. Evet, bu kısmını geçtik. Burada ikinci sıramızın tekrarını yapıyoruz. Buraya kadar geldim. Şimdi burada arkadaşlar buradan şu parçayı birbirine bağlayacağız. Onu da hemen şöyle yapacağız. Buradan bunun köşesinden batıyorum ve diğerini alıyorum. Onun da şu tepe kısmından batıyorum. Bunların ikisini. Önce dolayıp tığımın üzerine doluyorum. Bu köşeye batıyorum. Bu köşeye batıyorum. Bunların ikisini birden çıkarttım içinden. Burada 1 2 ikili trabzan yaptım. Bunu buraya bağlamış olduk arkadaşlar. Üzerini doluyorum. Burada kaldığımız yerden devam. 1 2. Buraya hemen 2 tanesini yaptım. Boşluklarımı dolduruyorum. 2 zincir araya. Şu kısmını hemen yapayım. Nasıl durduğunu göstereceğim size. Burada arttırmamız 2 tane. Evet. Bakın arkadaşlar bunu buraya bağlamış olduk. Bu bizim koltuk altımıza gelen kısım. Şimdi bu 1 2 3 parçayı burada olduğu gibi bağladık. Biraz uzaklaştırayım şöyle görmeniz için. Bakın. Bunu buraya bağladık. Hatta şöyle çevireyim. Bunu buraya bağladık. Burada bir sıra başladık. Bunu koltuk altı kısmını buraya bağladık. Şimdi şu alt tarafını buraya kadar yapacağız. Burada durup yine aynı şekilde yapıp bunları buraya bağlayacağız arkadaşlar. Sonra tekrar buraya kadar geleceğiz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Ben size şurasını bir daha göstereyim. Sonra bitireceğim. Yani bitireceğim derken şu başladığım yere noktaya geleceğim. Orada nasıl yaptığımı göstermek için. Yine aynı yere geldik. Burasını size göstermek için durdum. Şimdi buradayız. Tam başka diğer parçamıza bunu bağlayacağız. Şurada 3 tane zincirimiz vardı. Onun tepesine batıyorum. Ama ilk önce tığımızın üzerine dolayalım. Batıyorum. Ve bunun karşı taraftakinin bu zincirin tepesinden batıyorum bunun. Bunların ikisini ilk önce birlikte buradan çıkartıyorum. Ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın. Üzerini doladım. 1 2. Birincisi ve yuvamız. Birleşme yerine gelene kadar, yani burada ilk yaptığımız yere gelene kadar ben devam edip bütün parçalarımı birleştireceğim. Bakın, hatta hemen şöyle gösterebilirim. Bakın, bu parçamızı birleştirdik. Burası bizim kol kısmımız, yaka kısmımız. Şimdi bu kısma gelene kadar aynı şekilde yaparak ilerleteceğim. Gösterdiğim gibi tamamen burada buluşalım arkadaşlar. Başladığım yere kadar geldim arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bakın şimdi bunu buna nasıl bağlayacağız? Size onu göstereceğim. Hemen şurada bizim 3 tane zincirle çıktığımız yukarı kısmı var. Hemen arkadaşlar onun
üçüncü yaptığımız zincirin tepesine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın bunları birbirine bağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar üzerine doluyorum. Bunu alttan beline dolayıp buraya hemen bir tane ikili trabzanımızı yapıyorum beline dolayarak. Şimdi artık bir üstteyiz biz. Şimdi burada ne yaptık? 2 taneden arttırma yaptık. Şimdi ne yapacağız? Bu göğüs bölümümüzü yapacağız arkadaşlar. Onun için bunu mutlaka üzerinize deneyip de kontrol etmenizde fayda var derim. Şimdi bu 2 tane arttırmamız var burada. Bu 2 arttırmadan ben 5-6 sıra daha yapmayı planlıyorum. Bakın şöyle uzaklaştırayım biraz. Şöyle baktığımız zaman buraya 5-6 sıra daha ikiliden yapacağım arkadaşlar. Yani burada yaptığımız gibi 2 tane arttırma yaparak tekrarı yaparak 3 sıra daha çıkacağım arkadaşlar. Ben şimdi şuraya dolanarak geleyim. Şu kısmını tekrar size bir kere daha göstereceğim. Burada arttırma yapacağız artık. İsterseniz hemen şöyle şuraya bir tane işaretleyici koyalım ki yaptığımız sayıyı bilmek için. Ama dediğim gibi üzerinize mutlaka deneyin, azaltmaya geçmeden önce. O göğüs kısmımız geçtikten sonra azaltmaya başlayın arkadaşlar. Yoksa hani çok sıkı da olabilir. Bakın bu bizim son yaptığımız yer. Burada tekrar başladık. Burayı şöyle bir işaretleyelim. Böylece yaptığımız sayının şurayı işaretleyeyim hatta. Böylece yaptığımız kaç sayı çıktığımızı biliriz. Bu son sıramızdı bakın. Şimdi bunun üzerine ben 5 ya da 6 sıra çıkacağım arkadaşlar. Arttırma yaparak. Daha doğrusu 2 tane yaparak. Aynı burada yaptıklarımızın aynısı. Bu bizim göğüs kısmımız olacak. Onu ama dediğim gibi mutlaka üzerinize deneyin. Ona göre artırmasını ya da azaltmasını yapın. Çünkü benim ipim kalın ip. Bu 2 değil 4 de olabilir. Bedenden bedene de değişebilir. O yüzden denemenizde fayda var. Üzerinize denemenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi ben şu kısma gelene kadar yapayım arkadaşlar. Şurasını size bir kez daha göstereceğim. Sonrası hep aynı şekilde ilerleyecek. Ta ki azaltma yapana kadar, azaltma kısmına gelene kadar da ben devam edeceğim. Sonrasında azaltmayı da size göstereceğim. O da aynı, zaten değişen bir şey olmuyor ama yine de minnacık göstermeyi tercih ederim. Şu kısmını da göstereyim. Bakın bu koltuk altına denk gelen yere şöyle yapayım. Şu koltuk altına gelen yere buraya da bir tane yapmıştık ya. Onları da atlamıyoruz. Oraya da belinden dolayarak artık hep dışarıdan alacağız. Yani buradan alıp ikili trabzanımızı yapacağız. Burayı da atlamayalım arkadaşlar. Sonrasında devam. Ben sona kadar geleyim. Son bağlantıyı tekrar gösterip sonrasında devam edeceğim. Evet, yine bağlantı yerimize geldik. Burada bir sıra atladığımız yer. Orayı hemen size şöyle göstereyim. Şuraya tam tepesine. Zaten yerimiz belli. Buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine doladım. Bunu alttan alıp buraya ikili trabzanımı oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi bir üste çıkmış olduk. Ve devam ediyorum. Sıralarımı yapmaya. Bu kadar basit aslında. Bundan sonrası hep tekrarlama. Dediğim gibi ben 5-6 sıra yapacağım bu göğüs kısmına. Ondan sonrasında azaltmaya başlayacağız arkadaşlar. Azaltmayı da sizlere kısaca göstereceğim. Sonrasında da ben bluzumu, üstümü yani bitireceğim. Son halinde tabii ki sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben bitireyim bu 6 sıramı.
Sonra da azaltma kısmına geçelim. Evet, ben burada toplamda 5 sıra daha ilerlettim. Yani tekrar ederek, 2 arttırmada tekrar ederek 5 sıra daha yaptım arkadaşlar. Bu benim için uygun. Şimdi azaltma kısmına geçeceğim ama hemen tekrar ediyorum. Eğer yani bunu siz üzerinize deneyin. Azaltmanız yani tekrarlamanız nereye kadar devam edeceğini göğüs kısmınızdan zaten anlayacaksınız. Olduğu zaman, tam geldiği zaman hafif aşağısına düştüğümüzde burada bırakıyoruz. Yani tekrarlamayı bırakıyoruz. Şimdi ben azaltmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu azaltma kısmını da size minnacık göstereceğim. Sonrasında devam edip bitireceğim ben. Şimdi burada kaldık arkadaşlar. Bakın bunu buraya bağladım. Sonra üzerini doluyorum. Yine burada belinden alıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir üste çıktık. Bakın bir üste çıktık. Üzerini doluyorum. Burada 1 ve 2 tanesini alıyordum. Şimdi bir tanesini alıyorum. Orta yerlerimiz yine aynı o. Araya 2 zincir. Aynı boşluğu 2 kez daha dolduruyorum. Şimdi burada 1 ve 2 yapıyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz. Burada bir taneye düşürdüm. Üzerini doluyorum. Bunları bağlamış oluyoruz. Devam ettiriyoruz. Bakın 1 ve 2. Normalde bu 1 ve 2 alıyorduk. Bu sizin için 3 ve 4 olabilir. Bir alt sayısını alacağız. Yani ben 2 aldığıma göre bir tanesini alıyorum. 2 değil 1. Sonrası hep aynı şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Hemen göstereceğim size. Şu kısmını da tamamlayayım. Burada bir tanesini alıyoruz. 2 yerine 1. Böylelikle azaltmamızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu bizim yeni sıramız. Burada azaltmaya başladık. Şimdi bunları böyle döndüre döndüre ilerleteceğim. Sonrasında bu bizim bel kısmımıza denk gelecek. Onu da kendi vücudunuza göre ayarlayın arkadaşlar. Bunu ne kadar indirebilirsiniz. En sonunda da zaten sadece iki taneye denk gelecek. Ama tabii ki siz bu arttırma yani bir tane fazlayla da bitirebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi arkadaşlar ben bitireyim. Bu şekilde yaparak dolandıra dolandıra bitireyim. İstediğim boya gelene kadar sonrasında sizlere bitmiş halinde göstereceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bluzumu bitirdim. Burayı işaretlemiştim. Bundan sonra 5 sıra daha yaptım. Size boyutunu da, enini ve boyunu da vermek istiyorum hemen. Üstüm 36 beden için uyumlu. Bizim için önemli olan şu kısmı arkadaşlar. Bundan sonrası zaten üzerinize deneyip kendi vücudunuza göre yapıyoruz. Şimdi ben hemen şöyle boyutlarını da vereyim. Bu 45 santimetre arkadaşlar. Eni ise enini de hemen verelim. Eni de 37 santimetre arkadaşlar. Boyu dediğim gibi 45.
Evet. Tabi dilerseniz siz daha uzun da yapabilirsiniz. Bu bel kısmında bitiyor arkadaşlar, ama dediğim gibi siz daha uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel oldu. Bir de şöyle bir şey daha var. Mesela bunu bir gün içinde de yapabilirsiniz. Hiçbir zahmet yok arkadaşlar. Sadece buradan başlamamız yeterli. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. İstediğiniz boyutta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun sonuna daha geldik. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Ben yaparken çok keyif aldım. Çok da güzel bir üst elde etmiş olduk. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.